Merhaba arkadaşlar. Bu seferki sorumuz lens ile ilgili. İki farklı arkadaşımız da aynı soruyu sormuş. Nikon D700 makinem var. Kuş için 200-500 Nikon mu almalıyım yoksa Sigma 150-600 mü? Diğer arkadaşımız daha kısa sormuş. Sigma 150-600 mü, Nikon 200-500 mü? Arkadaşlar, iki lensi de çok kısa süre deneyimleme şansım oldu. Bir kere şunu unutmamak lazım. Siz uygun fotoğraf koşulları için ne kadar özenirseniz ya da o şartların olduğu ortamlarda çekim yaparsanız ekipmanınız da sizi o derece destekleyecektir. Hatta işi tamamen ışığın gücüne bırakacaktır. Ama gel gelelim kuş ve yaban hayatı fotoğrafçılığı ile uğraşan bizler için az önce saydıklarımı yerine getirmek çok zor. Hele ki Karadeniz'de yaşıyorsanız. Sigma 150-600'ü kapalı bir havada deneyimlemiştim. Bulutlu bir günde Trabzon'a gelmiş olan küçük altın yağmurcunu fotoğraflayacaktık. Gövde olarak D750 ve lens olarak 500 mm f4 kullanıyordum. Bir süre sonra yanımdaki arkadaşımın kullandığı Sigma 150-600'ü kendi kamerama taktım ve kameranın vizöründe karanlık bir görüntü gördüm. Lens değişimi sonrasında bir ayar değişimi yapmamıştım ama sanki en az -1 seviyesinde pozlama telafi uygulanmış gibi karanlık bir görüntü vardı sonuçlarda. Ve kalite olarak da pek memnun etmemişti. Tabii ki anlattığım iki lens aynı klasmanda değil. Bunu size kıyaslama için değil, ışığın her şey olduğunu söylemek için anlattım. Sigma'nın özellikle bu lenslerinin ışığı seven, ışığı isteyen lensler olduğu hep konuşulur. Bir zoom lens olması ve diyaframının da sabit olmaması bu tarz sonuçları doğuracaktır elbette. Ben 2013 yılında Nikon 70-300 ile başlamıştım ve çok kısa bir süre sonra 300 mm f4 lense geçmiştim. Çünkü aralıklı lensler aksiyonu bol bir uğraşta biraz yetersiz kalıyorlar. Prime lense geçtikten sonra çektiğim her kareden keyif almıştım. Buna başka bir videoda detaylıca değineceğim. Nikon 200-500'de aralıklı yani bir zoom lenstir. Ama diyaframı sabittir. Ve bugüne değin gördüğüm kadarıyla çok özel lenslerle karşılaştırmadıkça Nikon'un, Canon'un kendi lenslerinin diğer üretici lenslerden önde olduğunu gördüm. Bu lens için içine toz alma probleminden bahsedilmişti ve birkaç arkadaşımın da başına gelmişti. Bu durum tabi zoom lenslerin doğasında olan bir durum ama yine de dikkat edilmesi gerek. Buraya kadar olan kısmı toplarsam bu iki lens özelinde Nikon'un daha düşük zoom oranına sahip olması ki bunun için 3x oranı iyidir diye kabul edilir, sabit diyaframlı olması, ışığı daha iyi alan bir yapıda olması, boyut ve ağırlık yönünden de önde olması, Nikon'un kendi lensi olması ve ikinci el fiyatlarına kabaca baktığımda total olarak kişisel tercihim Nikon 200-500 olacaktır. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.